Kısa kısa makine dinamiği konularına geçmeden önce hatırlatmak istediğim birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi kanalıma abone olmanız. Bir diğeri ise yayınlanan videolardan anında haberdar olmanız için bildirimleri açmanız. Ve bir diğeri de elbette ki arkadaşlarınızın da bu videolardan yararlanmasını sağlamak amacıyla bu videoları paylaşmanızdır. Dişli kuvvetleri, helisel dişli. Elbette tüm dişlilerin analizini gerçekleştirmeyeceğiz ki zaten bu dersimizin konusu da dişli analizleri değil. Ancak düz dişli, helisel dişli ve konik dişlilerden bahsedeceğiz sadece. Dolayısıyla şimdiki videomuzda helisel dişlilerle ilgili. Helisel dişli kuvvetleri nelerdir? Onlara bakacağız. Dediğiniz gibi düz dişlilerin taşıma kapasitesini artırmak için dişler dönme ekseniyle belli bir açı yapacak şekilde kesilirler. Bu tür dişlilere de helisel dişli denilir. Burada diş kalınlığı artırılarak dişlilerin daha fazla kuvvet aktarması sağlanır. Ve bu tür dişliler yine bilindiği gibi daha az ses yap. Helisel dişliler şekilde de gördüğünüz gibi dönme eksenine belirli bir açı yapacak şekilde kesiliyorlar. Düz dişliler dönme eksenine paralel idi. Üstten baktığınız zaman bu dişlilere şu şekilde görmüş olduğunuz gibi dönme ekseniyle belirli bir açı yapacak şekilde kesildiği için bu dişlilere biz helisel dişli diyoruz. Bu açıya da helis açısı olarak isimlendiriyoruz. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi düz dişlilerde özel bir profile sahip diş yüzeyi. Bu diş yüzeyi aynı zamanda oblik bir şekilde durduğu için, dönme ekseniyle de bir açı yaptığı için dişli kuvveti bu yüzeye dik olacak demektir. Bu yüzeye dik olursa da dişli kuvvetinin 3 tane bileşeninin olduğu anlaşılacak demektir. Bu 3 bileşen nedir? Düz dişlideki olduğu gibi teğet kuvvet ki bölüm dairesi çapına teğet olacaktı. Radyal yöndeki kuvvet dişleri birbirinden ayırmaya çalışan kuvvet ve burada bir üçüncü bileşen kuvvet geliyordu. O da eksenel yönde olan kuvvet ki eksenel yönde olan kuvvet dönme eksenine paralel gördüğünüz gibi. Dönme eksenine paralel bir kuvvet. Yukarıdan baktığımızda radyal yöndeki kuvveti nokta şeklinde görüyorken teğet kuvveti gerçek boyutunda, eksenel kuvveti de gerçek boyutunda görüyoruz. Elbette bu dişlinin de bu yöne doğru başka bir dişliyi döndürmeye çalıştığını varsay. Bu helis açısı ki iki dişliden oluşan takımda şöyle yapalım. Üstten görünüşlerini çizelim. Bir dişlimiz bu olsun, bir diğer dişlimiz de bu olsun. Eğer bu dişli bu şekilde dişleri kesilmişse ki bu şekilde gördüğünüz gibi yani helis açısı sağa doğruysa buna sağ helis diyoruz. Sağ helis. Bu dişlinin ise bu şekilde dişlerinin açılmış olması gerekiyor ki gördüğünüz gibi açığı sola doğru. Buna da sol helis diyor. Bu sol helis iken bu sağ helis. Demek ki helisel dişlilerde bir takım oluşturabilmek için bir sol helis, bir de sağ helis dişlilere ihtiyacımız var. O halde eğer dişli kuvvetini düşünecek olursak, dişli kuvveti elbette yüzeye dik olacak. Yine bu dikdörtgeni eğer şurada gösterecek olursak, dolayısıyla şu açıya biz ki bu açı radyal yöndeki kuvvetle teğet yöndeki kuvvetin bulunduğu düzlem, bu düzlemde FG kuvvetinin eğer iz düşümünü alacak olursanız teğet kuvvetle FG kuvvetinin arasındaki açı elbette basınç açısı ve teğet kuvvetle eksenel kuvvetin oluşturduğu düzlemdeki dişli kuvvetinin iz düşümüyle teğet kuvvetinin arasındaki açıda helis açısı. Bu dikdörtgenler prizmasını kullanarak da eksenel kuvvet, radyal kuvvet ve teğet kuvvet arasındaki ilişkiyi belirleyebiliriz. Teğet kuvvet elbette daha önce de belirttiğimiz gibi aktarmak istediğimiz torktan bulunacak demektir. O halde radyal ve eksenel kuvvetleri teğet kuvvetten nasıl belirleyebiliriz eğer teğet kuvveti biliyor isek? Bu ilişkileri, geometrik ilişkileri bu dikdörtgenler prizmasından yazabiliriz kolayca. Dolayısıyla şekilde de gördüğünüz gibi tanjant phi eşittir PR bölü ET. Buradan PR eşittir PT çarpı tanjant phi şeklinde mümkün. Ve yine eksenel kuvvetle teğet kuvvet arasındaki ilişkiyi bulmak için de bu bağıntıyı, bu geometriyi kullanabiliriz. Bunun için de tanjant helis açısı ya da sarmal açısı da deniliyor. Helis açısı eşit olmalı. FA bölü FT'ye. Buradan da FA eşittir FT çarpı
tanjant, elis açısı bu şekilde olacak. Elbette dişli kuvvetinin büyüklüğünü bulmak gerekirse bu iz düşümünün karelerinin toplamının kare kökü olacak. Bu dişli kuvvetlerinden de gördüğünüz gibi sadece teğet kuvvet iş yapıyor. Yani aktarılan yararlı kuvvet miktarı bu kadar. Radyal yöndeki kuvvet dişlileri birbirinden ayırmaya çalışıyor. Eksenel yöndeki kuvvet ise dişliyi şaft ekseni boyunca öteletmeye çalışıyor. Şaft ekseni boyunca öteletmeye çalışıyor. Daha önce de bunu söylemeye çalışmıştım size. Dolayısıyla makine elemanlarını kullanabiliyor olmak için, makine tasarımı yapabiliyor olmak için, mukavemeti kullanıyor olabilmek için, çizim dersini kullanıyor olabilmek için, malzeme dersini kullanabiliyor olmak için öncelikli olarak makine dinamiğini bilmek zorundasınız. Örneğin bu dişlide eksenel kuvvetin bu yöne doğru olduğunu, dolayısıyla dişlinin şaftın üzerinde bu yöne doğru dişli kuvvetinin olacağını, bu dişlinin şaftın üzerine sabitlenebilmesi için arka tarafına bir set konulması gerektiğini ancak bu kuvvet analizlerini gerçekleştiriyorsanız olabilir. O yüzden iyi bir makine tasarımcısı olmak istiyorsanız öncelikli olarak makine dinamiğini bilmek zorundasınız. Burada en basit, en kolay örneklerden bir tanesi de bu. İşte neden makine dinamiği öğreneceğiz. Eğer siz bu kuvvetlerin doğrultularını doğru koyamazsanız o zaman tasarım sırasında hata yapacaksınız. Ne makine elemanlarını seçebilirsiniz. Örneğin bu milin üzerindeki yataklama yapacaksınız. Dolayısıyla bu tarafa koyacağınız yatak nasıl bir türde yatak olmalı? Bu tarafa koymanız gereken yatak nasıl türde bir yatak olmalı? Bunların kararını verebiliyor olmak için bile bu kuvvetlerin doğrultularının doğru bir şekilde ne yapılması gerekir? Konulması gerekir.